Sevgili dostlar merhaba, herkese hayırlı günler diliyorum. Allah yolumuzu aydınlık kılsın, şu yeryüzünü aydınlattığı gibi. Gönlümüzü aydınlık kılsın ki herkesi ve her şeyi aydınlık görelim. İşlerimizi aydınlık kılsın ki başkalarına da ışık olalım, sevgi olalım, öncü olalım, yolculara yol gösterelim inşallah. İnsan bilgisiz, değersiz, sevgisiz hiçbir şey yapamaz. İnsan önce kendine iyilik yapacak, sonra başkalarına iyilik yapacak. Kendine faydası dokunmayanın başkasına faydası olamaz. Kendisini sevmeyenin başkasını sevme şansı olamaz. Kendisini seven ve kendine iyi bakan insanlara laf atma hastalığından da kurtulmak lazım. Saçı kesmek, yüzü yıkamak, gözü açmak, sağlıklı olmaya çalışmak, temiz giyinmek, temiz görünmek, bunlar bizim kendimize ve tüm insanlık alemine, varlık alemine karşı sorumluluğumuzdur. Biz bunları yaparken, bunu yapamayan, bunlara güç yetiremeyen, bunlarla meşgul olmaktan rahatsız olan modeldeki arkadaşların ithamlarını duyduk hayatımız boyunca. Bir baktık ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sokağa çıkmadan suyun içine bakarak saçlarını tararmış, saçlarına bakım yaparmış. Kıyafetini özenle, dikkatle, tertemiz seçer, ona göre giyinirmiş. Protokole göre giyinir, mescide göre giyinir, çarşıya göre giyinirmiş. Bu kadar lükse düşkün müydü? Bunun lüksle bir alakası yok. Siz hamama girerken elbiseyle giremezsiniz, denize girerken elbiseyle giremezsiniz, camiye girerken de şortla giremezsiniz. Toplum sizi ne yapacağınıza dair şartlar sizi zaten belirliyor. O gün de öyleydi, bugün de böyle. Mekke'nin önde gelen aileleri, Mekke'nin yerlileri, tüccarları nasıl giyiniyorsa Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam da öyle giyiniyordu. Bugün konumuz bu değil ama buradan başlamış olduk. Allah sohbetimizi, muhabbetimizi güzel kılsın inşallah. Sevgili dostlar, hani telefonlarımızda, bilgisayarlarımızda böyle sayfalar açıyoruz. İşte araba bakıyoruz, ders bakıyoruz, kıyafet bakıyoruz, adres bakıyoruz, felsefe, sosyoloji, din, ahlak, edep üzerine araştırmalar yapıyoruz. Eğitim üzerine araştırmalar yapıyoruz. Peki bu sayfaları açtığımızda bunların her biri birer sekme oluyor artık, doğru mu? Sekme olduğunda da önümüzde açık duruyor. Yani 4-5 sayfa, bazen 10 sayfa, bazen 15 sayfa açmış oluyoruz. Ve ara ara telefonumuzda şöyle yaparak, yandan açarak daha önce neye bakmıştık, şimdi neye bakıyoruz diye bütün sekmeleri gözden geçiriyoruz. Bazı insanlar tek kanalla çalışır. Monologdur. Gerçekten mesela şimdi böyle giderken yolda ben filanca yere gideceğim diyor ve oradan başka hiçbir yere ne sağa ne sola bakıyor ne de başka bir adres düşünüyor. Ben diyor kilitlenirim, hedefime odaklanırım, oraya giderim, başka bir yere gitmem diyor. Fakat böyle yolda giderken birden aklına şu civarda Mecidiyeköy var mesela. Mecidiyeköy'de bir yere uğrayıp bir paket bırakması gerekiyor bagajda ya da oradan bir şey alması gerekiyor, arabaya girmesi gerekiyor onun. Diyor ben onu sonra hallederim. Ya sonra bir daha yolu buraya düşürmek, trafiğin açık olduğu saatte gelip onu almak ölüm. Yok, ben oraya gideceğim şimdi, yolumu kaçtırmayayım. Bazı insanlar sadece bir hedefe odaklanır ve oraya gider, başka bir şey yapamaz. Öyle bir program var. Sağa girdiğinde bütün programı şaşar ve yapacaklarını unutur ve gideceği yere de gidemez. Hedefe kilitlenen bir insana sekmeleri hatırlatmak doğru bir şey değildir. Herkes çok yönlü olamaz. Halbuki bazı insanlar bir yere giderken 10 yere uğrar ve hedefine de ulaşır ve onu da yapmadan asla geri gelmez. Kıymetli dostlar, siyaset ve ticaret yapacak olan insanlar çok yönlü olmak zorunda. Piyasayı takip etmek zorunda, makul rakam bilmek zorunda, insanların ruh halini bilmek zorunda, doğal şartları bilmek zorunda. Deprem, afet, savaş, buna benzer pandemi gibi bütün halleri göz önünde bulundurarak ona göre yatırım yapıp ona göre
alım satım planlaması yapıp durağan varlıklarını planlayıp sabit giderlerini önceleyip ona göre bütçeleme yaparak hazırlıklarını yapmak durumunda. 5 vakit namazdaki hassasiyet ne kadar önemliyse ticaretteki bu dengelerde o kadar önemli. Hiç iş olmazsa bir yıllık kira şurada hazır diyerek yola çıkmalı. İş yaparsak veririz, yapmazsak ne yapalım abi diyerek ticari ifade asla doğru değildir. Bankaya borcu var, vatandaşa borcu var. Hacı abi ya da biz namaza koşuyoruz. Niye? Allah'a borcumu ödeyeyim, gerisi Allah kerim. Hocam bugünkü ödemeyi dünden hazırlayacaktın. Yok ne yapalım? Borç alacaksın. Ticarete soyunduysan buna dikkat edeceksin. Şimdi ben de istiyorum diyerek olmayan planlamadaki olmayan bütçeyle siz bir ev, bir araba ya da beğendiğiniz bir elektronik eşyayı, cep telefonunu alırsanız ödeme günü geldiğinde ödemediğinizde kahru perişan olursunuz. Üzülürsünüz, mahcup olursunuz, itibarınızdan verirsiniz, düşersiniz. Fert olarak da böyledir, millet olarak da böyledir, devlet olarak da böyledir. Makro, mikro plan yapılır ve bu planlar çerçevesinde yakın ve uzun vadedeki ödemeler ona göre planlanır. Kıymetli dostlar, telefonlardaki sekmeleri açarak başka sekmelerde, başka linklerdeki olayları, telefondaki haritadan gideceğiniz yerdeki istikametteki olayları siz gerçekten planlayamıyor olabilirsiniz. Ama bunu planlayabilen arkadaşlara da söz söylemeyeceğiz. Allah onları öyle yaratmış, bizi de böyle yaratmış. Bir günde 10 kişinin yapamayacağı işi yapan karakterler var. Bir günde öf püf diyerek akşama kadar öykünmekten yıkılan, yapacağı işi dahi yapamadan evine dönen, bugün de bir geçmek bilmedi, yoruldum, bittim diyerek helal kazancını harama dönüştüren, yapması gerekenleri yapmadan evine gidip de kendini bir şey yapmış zanneden insanlarla dolu maalesef hayat. Sabahın 4'ünde 5'inde kalkarak hayatımızı planladık. Hayat boyunca çok az zaman olmuştur güneş doğduktan sonra hayata başladığımız. Tabi sabah 4'te kalkıp şimdi evden çıkıp koşa koşa bir şey yapmıyoruz belki ama Kur'an'ımızı okuyoruz. Talebelerimizi dinliyoruz. Yapacaklarımızın planlarını yazıyoruz. Üniversite hayatı, Hayat Üniversitesi farkındalığı yüksek olarak ihtiyaç sahipleri, hayırlar, hasenatlar, dostlar, arkadaşlar, düğünler, dernekler, usul ve adabı çerçevesinde günümüzü planlıyoruz. Haftamızı, ayımızı ve yılımızı planlıyoruz. Müslüman akıllı insandır. Müslüman dikkatli insandır. Evet, sekmelerin tamamını açık bırakıp kafasını dağıtacaksa açmasın bu kadar sekmeyi. Ben de yaparım diyerek kıskançlık duygularıyla atlamasın. Bakın İstanbul'da araba kullanmak bile şeridi takip ederek önü, arkayı, sağa solu kollayarak bunu gerçekleştirmek bile başlı başına bir olaydır. Herkeste bu kabiliyet olmayabilir. Biz de gidiyoruz. Mübarek senede 10 tane kaza yapıyorsun. Ya sana çarpıyorlar ya sen başkasına çarpıyorsun. Bu mu şoförlük? Çıkma yola. Kendine de zarar, arabana da zarar, millete de zarar. Bir kaza yapıyorsun, arkada 100 araba bekliyor. Ne yapayım? Otobüse bineceksin, tramvaya bineceksin, metroya bineceksin. Medeni insanlar gibi aracını kullanacaksın. Alt üstü bir işe gidip geliyorsun. Bunu gerçekten otobüsle, metroyla yapabilirsin. Bir de Allah korusun bu kazayla ölme riskimiz de var. Niye böyle yapıyorsun güzel kardeşim? Filancı yapıyor, ben de yaparım. Yapamıyorsan yapma. Çok kabiliyetli olabilir. Her şeyi sen yapmak zorunda değilsin. Biz yapmak zorunda değiliz. Bize düşen işleri en güzel şekilde yapmakla mükellefiz. Bu kadar. Sayfaların tamamı açıldığında, sekmelerin tamamı açıldığında kafan karışıyorsa, bu kadar işi aynı anda bakıp yapamıyorsan açma. Açtıysan da kapat. Sana özel sekmede yoluna devam et. Bakın, arabalar artık teknolojik olmaya başladı. Sizin teknolojik zekanız yoksa, arabayı koordine edemeyeceksen klasik bir arabaya bineceksin. 2019, 2018, 2021 ben de yaparım diyerek
teknolojik arabanın içerisine atlayıp eğer panik yapacaksan, kullanamayacaksan geçmeyeceksin ona. Herkes dijitalleşmeyebilir. Keşke dijitalleşebilsek. Herkes teknolojik olamayabilir. Keşke olabilsek. Update olmak, kendini güncellemek kolay bir şey değildir. Bu cihaz olarak, dokunmak olarak bugün böyle. Ama yarın dokunmanın da ötesine geçecek. Çünkü artık sosyalleşme sürecinde dijitalleşme olmazsa olmaz olacak. Efendim bu kadar dijitalleştik, hayatımıza kararlar veriyor. Ama kolaylaştırıyor da seni. Bak eskiden büroya gidiyordun uçak bileti almak için. Sistemden bakanın ağzına bakıyorduk. Yer yok dedi mi bitti. Var derse bir uçak bileti alıyordun. Şimdi telefonda 2 tuşa basıyorsun. Fiyatı görüyorsun. Tamam mı? Tamam. Basıyorsun. Biletiniz alınmıştır diyor. Yani 4 tane tuşa bastığında bileti eline alıyorsun. Havalimanına giderken biletini almış oluyorsun. Yani tüm dünyada nereden nereye uçacağın sisteme kayıtlı oluyor. Bilet. Elektronik bilet. Elektronik viza. Konsolosluğa gitmeden vizeni almış oluyorsun. Ne istiyorsun ya? Uluslararası ticaret, ticaret, elektronik ticaret. Buradan dünyanın bir ucuna mal gönderiyorsun. Hiçbir kuruma uğramadan. Sisteme kayıtlı. Vergisini de ödemek durumunda kalıyorsun. Vergiye de kayıtlı. Vergi dairesine gidip ikrar etmek, beyan etmek, defterleri kaydetmek, sistem silsile yoluyla kaydediyor bunları. Hangisi iyi, hangisi kötü? Yani evet, teknoloji çok güzel. Söylemiştim. Bu güzellik bizi esaret altına almamalı. Hırsızlıkların çoğu da işte plaka kaydı, kamera kaydı, mobese görmedik, bilmedik, göremedik, farkında değiliz'i kurtarıyor. Yani burada hırsızlık yapan bir araç, kaçırılan bir araç köprüden çıkmadan önce buradaki kameralar tarafından takip ediliyor. Köprüdeki polisler hemen orada barikat kurup yakalayabiliyor. Ya neresi kötü bunun? Kötü olan bir şey yok. Kötü olan bir şey yok. Allah bu güzellikleri en güzel şekilde kullanmayı nasip etsin. Nimetin farkında olmayı, farkındalığımızı yükseltmeyi, hayırların peşinde koşmayı, başkalarının değerlerine laf atmadan onların değerini Allah lütfetmiş, yolu açık olsun, bize de güzel hizmetler yapmayı nasip etsin diyerek dua edelim. Allah da bize bizim fabrika yerlerimizde açılımlar yapıp büyümemizi, gelişmemizi sağlasın. Böyle güzel güneş açmış, bugün güne uyanabilmiş, bugün düşünebilme imkanı vermiş, bugün farkındalığımızı bize hissettirmiş. Yaşıyorsun, hayattasın, iyisin, varlığından haberdarsın, dün öğrendiklerin hala hafızanda kayıtta ve hayatına devam ediyorsun. Ne mutlu diyerek sevinmek yerine şikayet etmek, Allah'ın verdiği nimetlere ve vereceği nimetlere nankörlük olur ve bunların da tenkisatı, yani düşmesine, eksilmesine neden olur. Biz hayra vesile olacak, ziyadeye vesile olacak güzel halleri yaşayalım istiyorsak, bu yaşamanın öncesinde duamızı ve fiilimizi buluşturmamız, güzelliklerin peşinden koşmamız, hayrın öncüsü olmamız, fakir fukaranın, garip kurabanın, muhtacın ihtiyaçlarını giderme hususunda planlamalar yapıyor olmamız lazım. İşte bu güzel duygular, bu güzel niyetler, bu güzel ameller insanı dünyada şu köprüden karşıya nasıl sağlık, sıhhat, afiyetle geçiriyorsa, kıyamette, sıratta öyle bir köprünün varlığı konuşuluyor. Varsa bir geçiş, hayır köprüsü, mizan köprüsü, o köprüden de böyle emniyetle, huzurla geçirir. 1974 yılında yapılan Boğaziçi Köprüsü, şimdi 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Bu köprüyü yapan, yaptıran, hizmeti dokunan, o gün tabiat katliamı diyerek karşı çıkanlar da olmuş. Hayırlı işlerde elbette konuşulur, söylenir. Biz bugün hayırlı dua ile yad edelim. Allah köprü yapan, köprü olan
kullardan olmayı hepimize nasip eylesin. Bu köprüden geçtiğimiz gibi şerlerden hayırlara doğru koşmayı nasip eylesin. Herkesin ve her şeyin sahibi Yüce Rahman'a emanet olun. Allah'a ısmarladık.